Merhabalar, Biturbo Performans'tan Burak ben. Windows kullanımı isimli bu video ile başlayan seride kullanımı anlattıktan sonra haritalandırma ve tuning işleminin nasıl yapılacağı hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Umarım öğretici ve yararlı bir video serisi olacaktır. WinOS programı tuning dosyası hazırlamada en profesyonel programdır. Programın arayüzü bu şekilde görünmekte. Araçtan aldığımız dosyayı programın içine atarak anlatmaya başlayabiliriz. Dosyayı programın içine sürüklediğimizde bu şekilde bir ekran karşımıza çıkıyor. Burada Ignore Similar Project diyerek benzer projeleri reddet ve devam et seçeneğini tıkladıktan sonra Next tuşuna basıyoruz. Karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekranda burada müşteri bilgilerini giriyoruz. İstediğiniz ismi girebilirsiniz. Burada araç hakkında bilgiler. Aracımız Audi A4 B6 kasa 1.9 TDI 2002 model. Bu kısımda motor beyninin bilgilerini otomatik olarak bulduğunu görüyoruz. Bosch marka ve ECO numarası ve yazılım numarası. Burada bulamadığı EDC 15P modeli. Onu da girdik. Bu kısımda da aracın motorunun bilgisini giriyoruz. Turbo dizel 1.9 litre 130 beygir 310 Nm tork. Diğer kısımları da doldurabilirsiniz. Eğer motorun kodunu biliyorsanız onu girebilirsiniz. Üreticiyi girebilirsiniz. İstediğiniz değerleri girebilirsiniz. Şimdilik bu kadarı yeterli. Bu bilgileri girmesek ne olur? Herhangi bir sorun olmaz ama proje üzerinde ileriki dönemde çalışmak istediğinizde bulmanızı kolaylaştıracak değerleri girmenizde fayda var. Finish tuşuna bastığım zaman dosyamız açılıyor. Dosyamızı açtığımıza göre artık programı görünümünü büyütebiliriz. Bu kısmı da büyütelim. Windows programının 3 görünüm şekli var. Birincisi yazılarla yani text kısmı. İkincisi 2D görünüm yani çizgilerle görünüm. Üçüncüsü de 3D görünüm yani 3 boyutlu görünüm. Text görünümünü açalım. Burada bizim ayar yapmamız gereken bir kısım daha var. Sayı sisteminin ne olması gerektiği. 8 bit sayı sistemi var, 16 bit ve 32 bit sayı sistemi var. Dizel şu an kullandığımız dosya dizel dosyası ve Bosch marka olduğu için çoğu haritamız bizim 16 bit sayı sistemine göre hazırlanmış. O yüzden 16'yı seçiyoruz. Burada bizim hex sayılar mı olsun yoksa ondalık sayılar mı olsun seçeneği var. Haritalandırmada bizim ondalık sayıları kullanacağımız için görünümü ondalık olarak seçiyorum. Haritanın bu kısmına geldiğimiz zaman sütun sayımızı buradan görüyoruz. 8 sütun olduğunu görüyoruz. Klavyedeki M tuşuna basarsak sütun sayısını arttırabiliyoruz. W tuşuna basarsak sütun sayısını azaltabiliyoruz. Eğer burada harita kısmının yani sayıların üzerinde herhangi bir bölgeyi seçtiğimiz zaman seçili alan koyu renk alacaktır. Bu seçimi iptal etmek için Delete tuşuna basıyoruz. Delete tuşu burada herhangi bir şey silmiyor. Sadece seçimi kaldırıyor. Seçtim. Delete tuşuna bastım. Seçimi kaldırdı. Eğer biz bu sayıyı kaydırmak istiyorsak kontrol tuşunu basılı tutarak sağ veya sola kaydırabiliriz. 2D görünümünü açtığımız zaman imleci istediğimiz bölgeye götürebiliyoruz. İmlecin soluna veya sağına basarsak sayfa ileri, sayfa geri yapabiliyoruz. Veya yavaş gitmek istiyorsak buradaki tek oka basılı tuttuğumuz zaman yavaş ilerliyor. Biraz daha hızlı akmasını istiyorsak yanındaki iki oka basıyoruz. Ya da sayfanın sonuna gitmek istiyorsak en sağdaki oka basabiliyoruz. En başa gitmek istiyorsak burası. 3D görünüm haritalandırmada veya tuning'de çok fazla kullanmayacağımız için en azından haritanın geneline bakmak için kullanmayacağımız için çok önemli değil.
Bizim en çok kullanacağımız kısım 2D görünüm ve text görünümü. 2D görünümünü alarak Windows hakkında biraz bilgi vermeye çalışayım. Windows dosyayı içine attığınız zaman burada potansiyel haritalar kısmında gördüğünüz gibi size otomatik haritalandırma yapmakta. Mesela burada 13 sütun 16 satırlı bir harita otomatik olarak bulmuş ve 16 bit sayı sistemine göre bulmuş. Bunu burada görebiliriz. Geldik en başına haritaların. 13'e 16 bir harita bulmuş. Burada demek istiyor ki bu harita potansiyel bir harita ve işinize yarayabilir. Kullanabilirsiniz demek istiyor. Biz bunu çift tıkladığımızda X ekseni, Y ekseni ve Z eksenini otomatik olarak doldurduğunu ve bize harita verdiğini görüyoruz. Bir sonraki videolarda anlatacağım. Bu aslında EGR haritamız. Bunu çift tıkladığımızda buraya EGR haritası yazalım. Buradaki bu değerin ismini, birimini veya faktörün ne olduğunu yazmayacağım. Çünkü bir sonraki videoda zaten bunların hepsini anlatacağım. Burada x ekseninin ne anlama geldiğini, y ekseninin ne anlama geldiğini anlatacağım. Fakat burada önemli olan şu an haritanın otomatik olarak Windows tarafından haritalandırılmış olması ve bizim bunu eğer işimize yarayacak bir harita ise bunu kullanabileceğimizi ifade ediyor. Haritalandırdığım zaman haritanın rengi değişti. Çift tıkladığım zaman tekrar haritayı açabiliyorum. Veya kapattım. Sol tarafta potansiyel haritaları kapatırsak bizim burada EGR haritamız gelmiş oluyor. Bunu da çift tıklarsak tekrar haritamızı açabiliyoruz. Bu haritanın Z ekseni, X ekseni ve Y ekseni. Bir sonraki bölüme gelelim. Mesela bu bir sonraki haritayı da text görünümündeyken açalım. Şimdi 6'ya 5 ben W tuşuna basarak M tuşuna basarak pardon 12 W tuşuna bastım. 6 sütuna indirdim. Kontrol tuşuna bastım ve haritayı başa aldım. İlk değeri. Şimdi bunu çift tıkladığım zaman bize 6 sütunlu 5 satırlı bir harita var diyor ve bu haritayı belki kullanabilirsin. Yani potansiyel harita var diyor. Tabi bu harita bizim işimize yaramayacağı için ismini yazmamıza gerek yok. X haritası diyelim. Çok önemli değil. X haritası. Kapattık. Burada biz haritalandırdıkça sol tarafa benim haritalarım klasörün altına doğru geliyor. 2D görünümünü açalım. İlerleyelim. Burada 8'e 16 bir harita daha bulmuş. Çift tıkladığım zaman haritamız açılıyor. Bu haritaya da isim verelim. Y haritası. Tamam diyelim. Kapattım. Şimdi burada haritalarımızı görüyoruz. Bir harita daha açalım. Buna da A haritası diyelim. Burada biz ne kadar haritalandırma yaparsak hepsi buraya sola geçecek. Peki biz bunları gruplandırabiliyor muyuz? Y haritasını seçtim. Sağ tıkladım. İstersen bunu silebilirim. Sildim. Mesela buradaki bizim kendi haritalarımızdan gitti. Hala potansiyel haritalarda duruyor. A haritasını ben klasörlendirmek istersem klasöre taşı diyorum. Yeni dosya diyorum. Haritalar diye bir klasör açıyorum. OK dediğim zaman haritalar isimli klasörün altına taşıyor. Bunu tekrar Maps'e almak istesem ne olur? Move into diyorum. My Maps'i seçiyorum. OK diyorum. Buraya aldı. Bunu istersem silebilirim. Bu şekilde haritalandırma başarılı bir şekilde yapılabiliyor. Tabii önemli olan kısım burada haritanın ne işe yarayacağı veya bize hangi haritaların lazım olacağı. O da zaten bir sonraki videoda anlatacağım bir konu.
Programın diğer özelliklerinden bahsedeyim. Proje kısmına bastığım zaman eğer harita paketi kaydettim veya yeni dosyada herhangi bir değişiklik yaptım, bunu Save tuşuna basarak dosyayı kaydedebilirim. Peki bu dosyayı save ettikten sonra kapatırsam ne olur? Tut diyorum. Çift tıklarsam artık buraya kaydetti. Müşteri ismi, Ecun'un numarası, arabanın markası, modeli ve motor bilgisi, beyin modeli. Bunu çift tıklarsam, eğer burada farklı versiyonları olmuş olsaydı, atıyorum Stage 1 hazırladık, buraya Stage 1 diye kaydedersek burada ikinci, üçüncü, dördüncü versiyonu olabilir. Şu an biz hiçbir değişiklik yapmadığımız için sadece orijinal versiyon var. Orijinale tıklayıp açarsak bizim harita paketiyle beraber kullandığımız proje geliyor. Properties kısmına gelirsek, bizim burada kaydettiğimiz bilgilere değişiklik yaparak tekrar düzenleme şansımız var. Veya görmek istiyorsak buradan görebiliriz. Export import kısmı, eğer dosyada değişiklik yaptıysak ve bunu dışarı masa üstüne aktarmak istiyorsak export file diyerek dosyayı masa üstüne alabiliriz. Import file az önce sürükleyerek dosyayı açmamızla aynı şey. Export map pack, harita paketini export etmek. Bastığımız zaman bütün haritaları seçiyoruz. OK diyoruz. Buradaki bizim oluşturduğumuz harita paketini masa üstüne kaydetmiş oluyoruz. Kaydedelim. Artık masa üstünde burada bizim harita paketimiz, bir sonraki projelerde kullanmak için kayıt edebiliyoruz. Bunu nasıl açıyoruz peki? Bu dosyayı kapatalım. Bu dosyayı dediğim gibi buradan çift tıklayarak buradan açabiliriz. Bunu açarsak harita paketiyle beraber geleceği için yeni bir dosya açalım. Bu dosyayı farklı bir araçtan almış gibi Similar Project'leri iptal et ve devam et seçeneğini seçtikten sonra tekrar bilgileri girmeden Finish diyorum. Farkındaysanız haritalar kısmı boş. Bir süre sonra potansiyel haritaları kendisi otomatik yaptı. Şimdi ben bu harita paketini kullanmak istiyorsam bunu benim dosyamın üzerine sürükleyerek bırakıyorum ve OK'ye basıyorum. Bizim haritalarımız buraya geldi. Programı tekrar büyüteyim. Peki Windows programı sürekli böyle bize yardımcı oluyor mu? Yani potansiyel haritaları içerisinde bizim ihtiyacımızı karşılayacak haritaların hepsi mevcut mu? Hayır. O yüzden 16 bit sayı sistemini alacağım. 255'i alacağım. Burada size anlatmak için bildiğim bir haritalandırılmamış haritayı bularak size göstereceğim. İlerliyorum dosyada. Mesela ben burada biliyorum ki bir sonraki videolarda anlatacağım 13'e 16'lık bir haritamız mevcut. Burada 13'e 3 olarak haritalandırmış fakat yanlış haritalandırmış. O yüzden bu bizim işimize yaramayacak. Manuel haritalandırmayı text versiyonunda yapabiliyoruz. Text'i açtığım zaman bizim burada bir haritamız mevcut. M tuşuna basıyorum ve sütun sayısını arttırıyorum ve burayı bir anlamlı hale getiriyorum. Bastım. Şu an anlamlı. Peki burada en yüksek değer en sağda olacak şekilde ayarlamayı nasıl yapıyorum? Kontrol tuşuna basıyorum. Sağ tuşa basarak kaydırıyorum. Burası tamamen anlamlı hale geldi. Buradaki bizi engelleyeceği için Delete Marker diyorum. Yani Windows programının otomatik haritalandırmasını siliyorum. Bunun başlangıç değerine bakıyorum. Başlangıç değeri şurası. Seçtip indirdiğim zaman seçili kısmı buradan görebiliyorum ne kadar seçtiğimi. 13 sütun genişliği, 16 satır genişliğini seçtim. Seçili haldeyken klavyedeki K tuşuna bastığım zaman otomatik olarak haritayı oluşturuyor. Haritanın ismini Manuel Map diye gireyim. OK dedim. Haritanın ismini kaydetti. Haritanın Z eksenini biz kendimiz seçerek oluşturduk. Fakat X ve Y ekseni boş.
Bu eksenler olmadan da herhangi bir hareket yapamayız. Yaparsak da ezbere yapmış oluruz. O yüzden bu eksenleri doldurmamız gerekiyor. Boş marka beyinlerde, özellikle dizel için kullanılanlarda şöyle bir güzellik var. X ve Y eksenleri haritanın ya çok az üstünde ya da altında olur. Ben şimdi haritanın biraz üstüne çıkarak 13 sayısını arıyorum. Burada 13 sayımı görüyorum. Yani burada diyor ki 13 rakamlı bir eksenin başlangıcı. 13 rakamının yanındaki değeri seçerek haritamdaki X eksenini çift tıklıyorum. X ekseninin ayarlarını penceresi açılıyor. Diyorum ki EEPROM'dan seç. Buradaki seçtiğim yerden seç. 16 bit sayı sisteminde olsun. OK'ye bastım. Buraya eksen değerleri geliyor. Biraz daha yukarı çıkıyorum. 16 sayısını görüyorum. 16'dan sonraki rakamı seçerek burada Y eksenine tıklıyorum. EEPROM diyorum. Seçtiğim yerden al diyorum. 16 bit sayı sistemi olsun diyorum. OK'ye bastığım zaman Y eksenini de doldurmuş oluyorum. Dediğim gibi boş marka beyinlerde, özellikle dizel için kullanılanlarda eksenler haritaya çok uzak olmuyor. Eğer zaten bitişikse Windows otomatik haritalandırıyor ve çift tıkladığımız zaman potansiyel haritalardaki o haritanın değerlerini bize otomatik buradaki gibi haritalandırmayı yapıyor. Eğer yapmadıysa burada anlattığım gibi manuel olarak biz yapıyoruz. Bu videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Kabaca Windows kullanımı bu şekilde. Bir sonraki videolarda zaten Stage 1 için gerekli olan haritaları haritalandırırken buradaki değerleri nasıl girmemiz gerektiğini veya haritaların ne işe yaradığını veya nasıl bulunduğunu 2D görünümünde nasıl bulacağımızı göstereceğim için bu videoyu burada kesiyorum. Bir sonraki videoda Stage 1 için gerekli olan haritaları bulmaya başlayacağız. Daha sonraki seride de tuning nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.